Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, ben taze yapraklarımı salamurada değil de içerisine tuz ve su eklemeden buzlukta saklamayı tercih ediyorum. Evet, bugün de sizinle böyle bir video hazırladım. Dilerseniz sizi daha fazla bekletmeden videoma geçmek istiyorum. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Evet, benim şöyle 2,5-3 kilo kadar taze yapraklarım var. İlk önce yapraklarımı şöyle bir kenara alıyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, yapraklarımı böyle bir demet haline getiriyorum. Yani bu 8-10 tane olabilir, 12-15 tane de olabilir. Özellikle sevgili arkadaşlarım, bu şekilde yapraklarımızı yerleştirirken düz ters değil, böyle düzenli bir şekilde, ya her tarafını böyle düz olacak şekilde veya böyle ters olacak şekilde yerleştirirseniz tekrardan sararken sizin için çok kolay olur. Ve ben yapraklarımın bu çöp kısmını da kesmedim. Bunu da videomun ilerleyen dakikalarında göstereceğim. Bence bizim için çok faydası oluyor. Evet, şöyle dediğim gibi 8-10 tane, 12 tane, 15 tane üst üste böyle yerleştiriyorum. Açıkçası ben bu tarifi çok beğendim sevgili arkadaşlarım. Çünkü ben yaprağı salamurada saklamayı sevmiyorum. Bu tuzlu su sanki yaprağı çürütüyor gibi geliyor bana. Tabii ki nasıl tercih ederseniz ama ben bu şekli tercih ediyorum. Evet, bütün yapraklarımı yerleştirdikten sonra şöyle geniş bir leğenimin içerisine yerleştiriyorum. Bir taraftan da suyu kaynamaya bıraktım. Böyle güzelce suyun kaynaması gerekiyor. Yani ılık değil de tam anlamıyla kaynaması gerekiyor. Evet, yapraklarımı şöyle birer sıra yerleştirdikten sonra üzerine kaynar suyu döküyorum. Dediğim gibi bu tarifte kesinlikle tuz kullanmıyoruz. Tekrardan yapraklarımı üzerine yerleştiriyorum sevgili arkadaşlarım. Böyle her katında aralarına kaynar su dökeceğim. Çünkü her taraf eşit bir şekilde haşlansın. Her taraf aynı şekilde yumuşacık olsun. Gerçekten bu şekilde bence çok güzel oluyor. Çok pratik oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, yine kaynar suyu üzerine bolca döküyorum. Dediğim gibi her katına mutlaka ilk önce böyle yapraklarımı yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine kaynar suyu döküyorum. Evet, şöyle son yaprakları da yerleştirdikten sonra yine üzerine bolca kaynar suyunu dökeceğim. Suyun mutlaka yaprakların üzerine geçmesi gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi ılık su değil de kaynar su kullanıyorum. Yani yaprakları tek tek haşlamanıza hiç gerek yok. Böyle akşamdan hazırlamanıza, tuzlu suda bekletmenize hiç gerek yok. Bu şekilde bence çok daha pratik oluyor. Evet, son olarak kaynar suyu da döktükten sonra şöyle üzerine bir tepsi ile kapatacağım. Ben 1 saat, 1,5 saat kadar dinlendirdim. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Dediğim gibi 1,5 saatin sonunda sanki böyle yaprakları haşlamışsınız gibi renginin güzelliğini. Evet, yumuşacık yapraklarımız oldu. Zaten leğenin içerisinde de böyle demet demet yerleştirdiğimiz için bakın buradan da almak hiç zor olmayacak. Birazcık da o yaprakların çöpünün faydası olacak. Şöyle bir demetini alıyorum. Bu şekilde de hiç zor olmuyor bence. Daha sonra bakın sevgili arkadaşlarım, iki kenarını böyle ince bir şekilde katlıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Çok sulu bırakmayın bence. Bu şekilde elinizde sıkabilirsiniz suyunu veya sararken de sıkabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, kısacık bir yorum, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız inanın çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi, videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim ve bu şekilde ben de eksiklerimi tamamlamış olurum.
Ayrıca tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum sevgili arkadaşlarım. Oradan da bakabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün yapraklarımı aynı şekilde ilk önce böyle kenarından ince bir şekilde katlıyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum sevgili arkadaşlarım. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Ben daha sonrasında bir buzdolabı poşetine yerleştireceğim ve buzdolabımın buzluk bölümünde saklayacağım. Uzun süre bu şekilde saklayabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Ama şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Buzluktan çıkardığımız zaman kesinlikle böyle elimizle açmaya çalışmayalım ki yapraklar kırılır. Yani bütün emeğimiz heva olur. İsterseniz kendi halinde tamamen buzu çözülene kadar bekletin. Veya videomun sonunda göstereceğim aslında ayrıntılı bir şekilde ama dediğim gibi kesinlikle elinizle açmaya çalışmayın. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün yapraklarıma aynı şekli verdim. Daha sonra ben bir buzdolabı poşetimin içerisine yerleştirdim. İsterseniz herhangi bir saklama kabının içerisinde yerleştirebilirsiniz. Ve şöyle üzerine bastırarak poşetimin içerisine yerleştiriyorum ve poşetimin ağzını kapatıyorum. Böylece içerisinde hava kalması bizim için daha iyi olur. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, gerçekten çok güzel oldu. Ve yapmış olduğunuz ürünleri böyle düzenli bir şekilde buzdolabı poşetine veya saklama kabına yerleştirirseniz dolabınızda da fazla yer tutmamış olur. Bence iyi fikir bizim için. Evet, aslında bakar mısınız sevgili arkadaşlarım, 2,5-3 kilogram kadar yapraklarımız vardı. Bu şekilde düzenli bir şekilde yerleştirdiğimiz için sadece 2 tane orta boy buzdolabı poşetin içerisine yerleştirdik. Evet, hazırlamış olduğum yaprakları ben şöyle buzdolabımın buzluk bölümüne aldım. Birkaç saat donmaya bıraktım. Daha sonrasında şöyle sadece 3 parçasını çıkardım. Daha kolay bir şekilde nasıl yapabiliriz? En pratik şeklini sizinle paylaşmak istedim. Şöyle orta boy bir kasemin içerisine ben ılık suyu alıyorum. Yani kaynar su olmasına gerek yok. Eğer zamanınız varsa soğuk suyun içerisinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Evet, tamamen size göstermek için buzluktaki yapraklarımı şöyle 3 demetini alıyorum. Ilık suyun içerisine bırakıyorum. Ve bakın sevgili arkadaşlarım, bu şekilde kesinlikle açmaya çalışmıyoruz. Sadece aşağı yukarı 1 dakika kadar ılık suyun içerisine beklettim. Ve bakar mısınız, buzu tamamen çözüldü. İnanın işimiz o kadar kolay oluyor ki, yani çok güzel bir şekilde demetlediğimiz, yerleştirdiğimiz için de burada açması da çok kolay oluyor. Yani bu şekilde yaparsanız eğer yapraklarınızı saracağınız zaman da işinizi çok kolaylaştırmış olursunuz. Dediğim gibi bu aşamayı sadece size göstermek için hazırladım. Evet, siz videomun son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Birbirinden farklı, birbirinden pratik, yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.